Tarih boyunca arkeologlar, geçmişin sırlarını gün yüzüne çıkarmak için toprağa kazdı, taşları çevirdi, kemikleri inceledi. Ama bazen karşılarına çıkan şey, sadece bir keşif değil, bir kandırmacaydı. Bir arkeolog toprağa her kazma vurduğunda, yalnızca taş ve toprak değil, tarihin kendisi yerinden oynar. Binlerce yıl boyunca saklanmış bir sır, tek bir kemik parçasında gizlenmiş olabilir. Kırık bir çömlek parçası, tüm tarihi yeniden yazabilir. Peki ya bu parçalar, gerçekten geçmişe mi ait? Yoksa birisinin zekice kurguladığı bir sahnenin parçası mı? Düşünün. İnsanlık tarihinin akışını değiştiren bir bulgu. Bilim dünyasını sarsan bir keşif. Milyonlarca insanın inandığı kutsal bir iz. Fakat sonra yapılan bir test, bir analiz ve her şeyin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Bugün, geçmişin en karanlık köşelerine ışık tutacağız. Kazı alanlarında değil, sahtekarlığın gölgesinde saklı kalan hikayelere bakacağız. Çünkü her buluntu, her zaman doğruyu söylemiyor. Bazen, birileri onu kurgular ve herkesi inandırır. Arkeolojik keşifler bizi her zaman büyülemiştir. Atalarımızın yaşamlarına ve kadim medeniyetlerin kültürlerine ışık tutarlar. Tarih boyunca, birçok sansasyonel arkeolojik keşfin, karmaşık aldatmacalardan başka bir şey olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sahte eserler, çürütülmeden önce hem akademisyenleri hem de halkı kandırmıştır. Şimdi gelin, tarihin en büyük arkeolojik sahtekarlıklarına birlikte göz atalım. Piltdown Adamı ile başlıyoruz. Piltdown Adamı, evrimin sahte halkası. 1912'de Charles Dawson adında bir adam, tarihin en önemli arkeolojik keşiflerinden birini yaptığını iddia etti. Dawson, İngiltere'nin Sussex kentindeki Piltdown köyü yakınlarında antik bir kafatası kalıntısı bulmuştu. Ona göre bu kafatası, maymunlar ve insanlar arasında uzun zamandır aranan kayıp halkaydı. Bu erken dönem insan türünün 1 milyon yıl öncesine ait olabileceğine inanıyordu ve vakit kaybetmeden yeni bir insan türü keşfedildiğini ilan etti. Daha sonra Piltdown Adamı olarak ünlenecek bu kafatasına, Eoanthropus dawsoni adını verdi. O tarihlerde, 1 milyon yıl önce erken dönem insanların İngiltere'de yaşayıp yaşamadığı henüz belli olmamıştı ve bu keşif, bunun kanıtı olabilirdi. Keşif büyük bir sansasyon yarattı. Dönemin en saygın arkeologlarından bazıları, keşfin gerçekliğinden tamamen emindi ve dünyanın dört bir yanındaki gazeteler, Dawson'ın keşfini duyurdu. Elbette, 1924'te Tan çocuğunu keşfeden ünlü Raymond Dart da dahil olmak üzere şüpheciler de vardı. Ancak bunlar azınlıktaydı. İnsanların büyük çoğunluğu, Piltdown Adamı'nı, gerçek kayıp halka insan türü olarak kabul etmekten büyük mutluluk duyuyordu. Ta ki 1953'te, bir grup bilim insanı bir araya gelip bunun baştan aşağı bir aldatmaca olduğunu kanıtlayana kadar. İddia edilenin aksine, buluntuların, yeni bir türe ait kafatası yerine, 3 farklı primatın kalıntılarından oluşan bir bileşim olduğu ortaya çıktı. Kafatası bir ortaçağ insanına, alt çene bir orangutana ve dişler bir şempanze fosiline aitti. Peki, Dawson'ın Piltdown Adamı, bilim camiasını bu kadar uzun süre nasıl kandırdı? 1912'de, insan fosil kayıtları son derece yetersizdi. Almanya ve Endonezya'da bulunan birkaç dağınık kalıntı dışında, dönemin arkeologları için üzerinde çalışabilecekleri pek bir şey yoktu. Fosil kayıtlarında insan atalarının kıtlığı, her yeni keşfin, arkeologların türümüzün kökeni hakkında bildiklerini sandıkları her şeyi, tamamen değiştirme potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyordu. Bu nedenle, birçoğu tarih kitaplarını yeniden yazacak ve arkeolojik bilgi boşluklarını dolduracak bir keşif yapmaktan sorumlu kişi olmak istiyordu. Dolayısıyla Dawson'ın keşfi memnuniyetle karşılandı. Ancak belki de Piltdown Adamı'na bu kadar uzun süre itiraz edilmemesinin ana nedeni, insanların bunun doğru olmasını istemesiydi. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında birçok bilim insanı ırkçı ve sömürgeci fikirlere sahipti. Ve, o 1870'lerde başlayan insan ırkının Afrika'dan dünyaya yayıldığı tezini kabullenmek istemiyorlardı. Bu nedenle, Dawson, kayıp halkayı İngiltere'de bulduğunu iddia ettiğinde,
insan ırkının İngiltere'de evrimleştiğini de ima etmiş oluyordu. Açıkçası, şimdi bunun gerçeklerden bu kadar uzak olduğunu biliyoruz. Ancak 1912'de bu çok cazip bir fikirdi. Torino kefeni. Kutsal mı? Kurgusal mı? Torino kefeni, İsa Mesih'in kefeni olduğu iddia edilen bir keten parçadır. 1578'den beri İtalya'nın Torino kentindeki San Giovanni Battista Katedrali'nin Kraliyet Şapeli'nde muhafaza edilmektedir. Yüzyıllar boyunca kefen, gerçekliği hakkındaki tartışmaların odak noktası olmuş ve gerçekten İsa'nın bir kalıntısı olduğuna inananlar tarafından bir ibadet nesnesi olarak kullanılmıştır. Kefenin nasıl ele geçirildiğine dair hiçbir kayıt yoktur. Torino kefeni, asırlardır yoğun bir incelemenin konusu olmuştur ve bazı araştırmacılar onun gerçek olabileceğini iddia etme cesaretini gösterse de, bilimsel fikir birliği hala onun bir ortaçağ yaratımı, muhtemelen zekice yapılmış bir taklit olduğu yönündedir. Hatta 1389'da Troyes Piskoposu Pierre d'Arcis bunun sahte olduğundan oldukça emindi ve hatta arkasındaki sanatçıyı tanıdığını iddia ediyordu. Papa 7. Clement kefenin gerçekliği hakkındaki görüşünü dile getirmekten kaçınmış, ancak gerçek kefenin bir imitasyonu olarak, temsilen sergilenmesi koşuluyla ibadet nesnesi olarak kullanılmasını onaylamıştır. Şüpheciliğin çoğu, 1980'lerin sonunda yapılan çok önemli bir radyokarbon tarihleme çalışmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları kefenin kökenini M.Ö. 1260 ile M.Ö. 1390 arasında bir yere, 1350'lerde Fransa'da ilk kez belgelendiği zamana dayandırıyordu. Sonuç olarak bu kefen, İsa'nın mezar örtüsü değil, olasılıkla inanç temelli hazırlanmış bir ortaçağ eseriydi. Ancak bu bulgular herkesi ikna etmiş değil. Bazı araştırmacılar, bu testlerin kontaminasyon nedeniyle kusurlu olabileceğini savunuyor. İtalya Kristalografi Enstitüsü'nden araştırmacılar, antik keten ipliklerin tarihlendirilmesi için son teknoloji bir yöntem kullandı. Kefenden alınan küçük bir örnekteki yapısal bozulmaların incelenmesiyle tartışma yeniden başladı. Elde ettikleri sonuçlar, bu kumaş parçasının aslında M.Ö. 55 ila 74 yıllarına ait olabileceğini gösterdi ki bu da, eğer doğruysa, yaklaşık 2000 yaşında olduğu anlamına geliyor. Bu bulgular önceki radyokarbon tarihlendirmeleriyle uyuşmadığından, araştırmacılar daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kabul ediyor. Dolayısıyla, bu çalışma hikayeye heyecan verici bir dokunuş eklese de, Torino kefeninin gizeminin henüz çözülmeyeceği açık. Kefendeki görüntü gizemini korumakla birlikte, oluşumuna ilişkin çeşitli hipotezler öne sürülmüştür. Bazıları bu görüntünün İsa'nın bedenini içeren kimyasal bir reaksiyondan kaynaklandığını öne sürerken, diğerleri sanat ya da fotoğraf teknikleri yoluyla yaratılmış olabileceği teorisini ortaya atmaktadır ki, bu da birçok bilim insanı tarafından göz ardı ediliyor. Kefenin önemi, Hristiyan inancında her yıl, milyonlarca hacı ve turisti Torino'ya çeken bir eser olarak, bu statüsüyle daha da artmış durumda. Kristal kafatasları. Maya mucizesi mi, yoksa modern çağın uydurması mı? Sözde Orta Amerika'dan gelen bu kafatasları, 19. yüzyılda eski eser pazarlarında görülmeye başladı. Kafataslarının Olmek, Maya, Toltek ve Aztek uygarlıkları tarafından yapıldığı iddia edildi. Uç teorilere göre ise, kafatasları kayıp şehir Atlantis'ten ya da eski zamanlarda dünyaya inen dünya dışı varlıklardan gelmiş olabilirdi. Kristal kafataslarından hiçbiri, herhangi bir arkeolojik kazıda bulunmadı. Ve yakın tarihli araştırmalar, kafataslarının 19 ve 20. yüzyıllarda yapılan bir sahtekarlık ürünü olduklarını gösteriyor. Uzmanlara göre, sahtekarlardan bazıları büyük olasılıkla sadece para kazanmak istedi. Bazıları ise çeşitli uçuk teoriler geliştirmeye ilgi duyuyordu. Orta Amerika'dan gelen bir kristal kafatası, Londra'daki müzelerde büyük bir sansasyon yarattı. Maya uygarlığına ait olduğu iddia edilen bu eser, yalnızca sanatsal değil, adeta doğaüstü özelliklere sahipti. Hiçbir çizik yoktu. Damar damar kristalin içi ışıkla parlıyordu. İddialara göre, bu kafatasları eski rahiplerce ritüel amaçlı kullanılmıştı. Hatta bazıları, bu nesnelerin mistik güçler taşıdığını bile öne sürdü. Ama zamanla işin rengi değişti. Modern bilim sahneye çıktığında, kristal kafataslarının üzerindeki izler incelendi. Ve büyük sır ortaya çıktı. Yüzeyde modern döner taşlama aletlerinin bıraktığı kesik izleri vardı. Yani bu eserler, antik Maya ustalarının değil, 19. yüzyılın Avrupalı sahtekarlarının elinden çıkmıştı. Hatta Parisli ve Alman koleksiyoncuların,
Bu kafataslarını antikmiş gibi süsleyip koleksiyonerlere yüklü paralarla sattıkları ortaya çıktı. Bazıları British Museum, Smithsonian ve Louvre gibi kurumlara kadar girdi. Ancak işin en ilginç yanı şu: bu sahtekarlıklar, popüler kültürde öylesine derin izler bıraktı ki, Indiana Jones bu efsaneye bir film çekti. Gerçek ya da sahte? Kristal kafatasları hala gizemini koruyor. Ama bilimsel gerçek açık. Bu kafalar, geçmişin değil, bir fantezinin ürünü. Saitap Ernest tacı. Louvre Müzesi'nin büyük utancı. Saitap Ernest tacı, bir zamanlar bir İskit kralına ait olduğuna inanılan altın bir taç. Eser, Louvre Müzesi tarafından satın alındı ve sergilendi. Ancak kısa süre sonra, eserin gerçekliği konusunda şüpheler ortaya çıktı. Müze, doğal olarak, ellerinde gerçek bir antik eser olduğunu iddia etti. Zamanla, tacı çevreleyen tartışmanın haberi, eserin yaratıcısının kulağına kadar ulaştı ve eser sahibi, eserin kendisi tarafından yapıldığını itiraf etti. Bu durum Louvre Müzesi için büyük bir utanç kaynağı oldu ve taç sessizce depoya kaldırıldı. Ancak eser unutulmadı. Çünkü önce Louvre Müzesi'nin sahte eserler salonuna girdi. Ardından dünyanın dört bir yanındaki çeşitli müzelere ödünç verildi. Saitap Ernest tacının hikayesi milattan sonra 1894'te başlıyor. Eser Ukrayna'nın Oşakiv şehrinden iki kardeş tarafından sipariş edildi. Şepsel ve Leyba Gokman kardeşler, bu iş için Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşayan bir kuyumcu ve mücevher ustası olan İsrail Rouchomovski'ye başvurdular. Gokman kardeşler Rouchomovski'ye altın objeyi Harkovlu bir arkadaşlarına hediye olarak sunmak istediklerini söylediler. Bu arkadaş bir arkeolog olduğu için, kardeşler bir İskit tacının çok uygun bir hediye olacağını söylediler. Gokman kardeşler, tacın olabildiğince otantik görünmesi için Rouchomovski'ye, Greko-İskit eserleri üzerine çok sayıda arkeolojik kitap sağladılar. Ve 2000 ruble ödediler. Ancak, kardeşlerin altın tacı arkadaşlarına hediye olarak sunmak gibi bir niyetleri yoktu. Bunun yerine, onu gerçek bir eser olarak bir müzeye satmayı planlıyorlardı. O dönemde, Avrupa'daki müzeler, koleksiyonları için Greko-İskit eserleri edinme konusunda son derece istekliydi. Bu tür sanat eserlerine olan ilgi, önceki yıllarda Greko-İskit yerleşimlerinde ortaya çıkarılan muhteşem örneklerden kaynaklanıyordu. Gokman kardeşler, bu Greko-İskit eserler etrafındaki abartılı reklamdan yararlanarak taçlarını satmayı umuyorlardı. Hatta eserin keşfi hakkında bir hikaye bile uydurmuşlardı. Hikayelerine göre taç, Kırım'da bir kurgan kazısı sırasında keşfedilmişti. Bu hikaye için, 1895 yılında bir Viyana gazetesinde çıkan kısa bir haberden esinlendiler. Haberde, Kırım'daki köylüler tarafından yapılan olağanüstü bir arkeolojik keşiften bahsediliyordu. Kardeşler, Viyana'daki İmparatorluk Sarayı Müzesi ve Britanya Müzesi'nde başarılı olamadılar. Çünkü ikisi de eseri satın almakla ilgilenmiyordu. Ancak Louvre Müzesi ilgiliydi ve Gokman kardeşler taçlarına 200.000 franklık bir fiyat etiketi koydular. Bu muazzam bir meblağdı ve müze, ödemeyi yalnızca Fransız parlamentosunun onayıyla yapabilirdi. Ancak Gokman kardeşler aceleci davrandılar ve parlamentonun onayını beklemeye yanaşmadılar. Eseri güvence altına almak için Louvre, ünlü Fransız sanat patronları Corroyer ve Theodore Reynac'tan borç aldı. Bu sayede Louvre, Saitap Ernest tacını satın almayı başardı. Louvre Müzesi yetkilileri, yeni satın alımı kutladılar. Bu eser müzenin eşsiz bir parçası haline geldi. Ancak herkes tacın gerçek olduğuna ikna olmamıştı. Hatta eser sergilenmeye başlar başlamaz, tacın kökeni konusunda şüpheler ortaya çıktı. Saitap Ernest tacının gerçekliğini sorgulayan ilk kişilerden biri, St. Petersburglu Rus bilim insanı Alexander Veselovski'ydi. Veselovski, Mayıs 1896'da tacın sahte olduğunu açıkladı. Bu görüş, bir diğer bilim insanı, Alman arkeolog Adolf Furtwängler tarafından da paylaşıldı. Bu eleştirilere rağmen, Louvre'daki Fransız uzmanlar, sahte bir eser satın aldıklarını kabul etmediler. Louvre Müzesi, tacın sahte olduğunu ancak 1903 yılında kabul etti. Aynı yıl, Lifshitz adlı bir Rus kuyumcunun Le Matin gazetesinde bir mektubu yayınlandı. Mektupta Lifshitz, Rouchomovski adında bir arkadaşının tacı yaptığını gördüğünü iddia ediyordu. Bu iddiayı ciddiye alan Fransız hükümeti, olayı araştırmak üzere özel bir komisyon kurdu. Bu arada taç, Louvre Müzesi'nin daimi koleksiyonundan çıkarıldı. Komisyonun çalışmasıyla tacın sahte olduğu ortaya çıkınca,
Louvre Müzesi büyük bir utanç yaşadı ve doğal olarak eseri sessizce saklamaya karar verdi. Tacın satın alınması, Louvre Müzesi'nin yaşadığı iki büyük talihsizlikten biri olarak kabul ediliyor. Diğeri ise milattan sonra 1911'de Mona Lisa'nın çalınmasıydı. Glözel tabletleri. Taşlar yalan söyler mi? 1924 yılında, 17 yaşındaki çiftçi Emile Fradin, büyükbabasının Glözel'deki arazisinde tarlayı sürerken birçok gizemli eserin bulunduğu bir yeraltı odası keşfetti. Bu keşif, amatör arkeolog Antonin Morlet'e ulaştı. Morlet ve Fradin, kısa sürede bölgede insan kemikleri, cam kaplı tuğlalar, aletler, hermafrodit cinsel organ heykelleri, çakıl taşları ve vazolar da dahil olmak üzere binlerce eser ortaya çıkardılar. En gizemlisi ise, üzerinde bilinmeyen bir dilde yazılmış tuhaf yazılar bulunan bir dizi seramik tabletti. Morlet, bu alanı dünyanın en eski alanı ilan etti. Ancak diğer arkeologlar şüpheciydi. Glözel buluntularının tuhaf doğası ve çeşitliliği onları şüpheci yaptı. 1927'de Uluslararası Antropoloji Enstitüsü tarafından atanan bir komisyon, Glözel eserlerinin çoğunun sahte olduğunu ilan etti. 1983 yılında, orijinal alandan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Glözel'de yeni bir kazı başladı. Bu kazıda çok az eser ortaya çıktı. Ancak gizemli Glözelce yazıtlar taşıyan birkaç taş bulundu. Destekçiler, bunun alanın bir bütün olarak gerçekliğini doğruladığını savundu. Ancak kazının resmi raporu, alanın Orta Çağ'a ait olduğu ve bulunan tabletlerin muhtemelen sahtekarlar tarafından yerleştirilmiş olabileceği sonucuna vardı. Kensington taş yazıtı. Vikingler Amerika'da mıydı? 1898'de, İsveçli bir göçmen, Minnesota'nın Kensington köyü yakınlarındaki çiftliğinde bir taş buldu. Sert bir kumtaşı olan gri kayadan yapılmış küçük bir blok olan taş, genç bir kavak ağacının köklerine sıkışmıştı. İki yanında, İsveççe rünlerle yazılmış bir yazıt vardı. Yazıda, Vinland'ın 14 gün batısında bir keşif yolculuğu yapan 8 İsveçli Got ve 22 Norveçlinin nasıl felaketle karşılaştıkları anlatılıyordu. Bazı adamlar balık avlarken, diğer 10 kişi hayatını kaybetmişti. Yazıta göre bu trajedinin tarihi 1362 idi. Taşın bulunması büyük bir sansasyon yarattı. İncelenmesi için Chicago'daki Northwestern Üniversitesi Germen Dilleri bölümüne gönderildi ve yazıtın kopyaları İskandinavya'daki runik uzmanlarına postalandı. Herkes, hem dilin hem de runik yazının 1360'lardan kalma değil, modern olduğu ve taşın da karmaşık bir aldatmaca olduğu konusunda hemfikirdi. 1908'de Wisconsin'de yaşayan Norveç doğumlu Halmar Holland, yazıtın gerçek olduğunu ve uzmanların yanıldığını ilan edene kadar mesele orada kaldı. Böylece hala devam eden bir tartışma başladı. Günümüzde çoğu bilim insanı, taşın 19. yüzyılda oyulmuş olduğuna inanıyor ve taşın üzerindeki runik harflerin 14. yüzyıldaki veya diğer ortaçağ dönemlerine ait runik harfleriyle eşleşmediğini belirtiyorlar. Uppsala Üniversitesi'nden Profesör Henrik Williams'ın 2012'de İsveç-Amerikan tarihinde yayınlanan bir makalesinde, bu runik harflerin 19. yüzyılda İsveç'teki gezginlerin kullandığı bir çeşit runik kodu andırdığını belirtir. Williams, bunları kimin yazdığına ve motivasyonlarının ne olduğunun belirlenmesine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yani taşı oyan yazarların niyeti, Vikinglerin Minnesota'ya ulaştığına inandırmak olmayabilir. Toprağın altından çıkan her şey, her zaman geçmişin sesi değildir. Bazen bu sesler, günümüzün arzularıyla, siyasi hesaplarla ya da kişisel hırslarla şekillenir. İnsanlık tarihi boyunca bizler, geçmişin kutsallığına inanmak istedik. İsa'nın kefeni, kayıp halkalar, uzaylıların izleri. Çünkü biz yalnızca geçmişi anlamak değil, ona anlam yüklemek istedik. Ama tarih anlamlara değil, kanıtlara dayanır. Ve arkeoloji, bir kazıdan çok daha fazlasıdır. Bugün gördüğümüz gibi, dünyanın en prestijli müzeleri, en deneyimli bilim insanları bile kandırılabilir. Çünkü sahte olan sadece bir eser değildir. Bazen bir fikir, bir inanç, hatta bir kimliktir. Bu videoda size yalnızca birkaç örneği sunduk. Ama bu tür sahtekarlıkların çoğu hala ya müzelerde duruyor, ya da kütüphane raflarında sessizce unutulmayı bekliyor.
Gerçeğe ulaşmak için yalnızca kazmak yetmez. Bakmak, sorgulamak ve şüphe etmek gerekir. Çünkü gerçek, her zaman gösterilen yerde değil, gizlenen yerde. Kanalımıza abone olup, videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yeni konularla yeni videolarda görüşmek dileğiyle, esen kalın.